Merhaba, hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Yumuşacık, pamuk gibi, sünger gibi güzel bir kek yapacağız. Üstelik bu kek ne süt ne yoğurt kullanmadan suyla olacak. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, oda sıcaklığında 4 adet yumurtam var. Bu yumurtalarımızı kırıyoruz. Beyazını ve sarısını ayrı ayrı kaselere alıyoruz. Yumurtanın oda sıcaklığında olması çok önemli. Soğuk olmamalı. Dolaptan çıkardığınız gibi kullanmayın. Şimdi beyaz kısmına şekerimizin yarısını döküyorum. 1,5 su bardağı kadar şekerim var. İkisine de yarım yarım şekeri pay ediyorum. 4 yumurta beyazı, 4 yumurta sarısının üzerine hepsini boşalttım. Şimdi yavaş yavaş yumurta beyazlarımızı köpürteceğiz. Oda sıcaklığında olması işte bunun için önemli. Çünkü soğuk yumurta köpürmez. Yavaş yavaş şekeri eritip böyle bir 5-10 dakika kadar mikserle çırptıkça istediğimiz kıvama gelecek yumurtamız. 5 dakikadır yumurta beyazımızı çırpıyoruz. Çok güzel köpürdü. Gördüğünüz gibi kabardı. Bu şimdi tamamdır. Bakın ne kadar zor akıyor. İstediğimiz kıvam bu. Şimdi aynı şekilde diğer yumurta sarılarımızı çırpacağız. Şimdi ayırdığımız yumurta sarısı ve şekerini çırpıyoruz. Böyle hafif karışması bunun yeterli. Şimdi önemli nokta. Bir çay bardağım kadar sıcak suyum var. Sıcak suyumu karışımıma ilave ediyorum. Aynı çay bardaktan bir çay bardağı sıvı yağım var. Şimdi bunları güzelce tekrar bir çırpıyoruz. Bir su bardağı nişastam var. Buğday ya da mısır fark etmez. Arzu ettiğinizi koyabilirsiniz. Güzelce çırpmaya devam ediyoruz. Şekerimiz eridi bu arada. Bir su bardağı unum var. Unumu eleyerek koyuyorum. Her zaman söylüyoruz, hamur işlerinde börek, poğaça ya da kek yaptığınızda ununuzu mutlaka eleyin. Çok daha iyi performans alırsınız. Şimdi bir paket hamur kabartma tozu ve bir paket de vanilyamı yine eleyerek karışımın içine ilave edeceğim. Ve hepsini tekrar karıştırıyorum. Bir yarım su bardağı unumu tekrar üzerine ilave ediyorum. Böyle akışkan, hafif boza kıvamlı bir hamur olacak. Evet, hamurum kıvamına geldi. Az az, yavaş yavaş bu köpürttüğümüz yumurta beyazlarımızı ilave ediyoruz. Ve nazikçe karıştırıyoruz. Nazikçe karıştırmak önemli. Karıştıkça tekrar ilavenizi yapıyoruz. Bu inanılmaz yumuşacık, sünger gibi pufuduk bir kek oluyor arkadaşlar. Hem daha ekonomik, görüyorsunuz malzemesi çok daha az, hem de aynı zamanda daha lezzetli, güzel bir kek oluyor. Hepinize tavsiye ediyorum. Bütün yumurta aklarımı ilave ediyorum karışımıma. Evet, bütün beyazımızı ilave ettik, köpürmüş yumurta aklarımızı ve nazikçe ikisini birbirine iyice bütünleştiriyoruz. Yavaş yavaş, çok fazla karıştırmadan. Bu arada da fırınımı 170 derecede açtım. Önceden ısınıyor. 170 derece ve önceden ısınmış olması da kekimizin iyi kabarması için önemli. Güzelce her yerini yağladığım kek kalıbının içerisine kekimi alıyorum.
Fırınım da ısındı. Şimdi fırınıma 170 derecede önceden ısıttığım fırınıma kekimi vereceğim. İlk 25-30 dakika, yarım saat hiç kapağını açmadan bir 35-40 dakika kadar kontrollü bir şekilde pişireceğim. Piştikten sonra görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 170 derece önceden ısıttığım fırında 35 dakikada kekimiz çok güzel pişti, yumuşacık oldu. Ben ılımasını bekledim. Şimdi kekimizi çevirip kesmek ve size dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika bir kek oldu. Hemen kesiyorum. İç dokusunu göstermek istiyorum. Ilıttım ama yine de hala içinden buharlar çıkıyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir kek oldu. Bakar mısınız? Tam bir sünger. Yumuşacık, pofuduk, lezzet, keyif verecek bir kek oldu. Çocuklarınızı ve kendinizi lütfen bu tarifle şımartın. Umarım tarifimi denersiniz. Bir sonraki güzel tarifimizde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.